Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu dilerim. Şimdi hızlıca altına, gümüşe bakacağız. Yalnız bugün biraz farklı bir analiz yapmak istiyorum. Altın ve gümüş analizine platini de dahil etmek istiyorum. Videonun sonuna doğru bunu detaylıca anlatacağım. Altın ve gümüşte beklediğim bazı yükselişler var. Eğer bu yükselişler gelir, hedeflere ulaşılacağını görürsek, özellikle altın ve gümüş yatırımcısının platinini de analizlerine dahil etmesi gerektiğini düşünüyorum. Oldukça güzel fırsatlar yakalanabilir platinde. Bunun detaylarını videonun sonuna doğru sizlerle paylaşıyor olacağım. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi gümüşle başlayalım. Gümüşte bakın bir üçgen formasyonumuz vardı. Geçtiğimiz hafta tam bunun direnç bölgesinden bir kapanış aldık ve gene geçmişte hatırlarsanız size sürekli söylediğim bir durum var. Bu direnç bölgesinin pek çok kere test edilmiş olması, bu direncin artık zayıflamış olabileceğini bize gösteriyor. Çünkü ne kadar çok bir dirence veya desteğe temas ederse fiyat, oradaki alıcılar ve satıcılar o kadar temizlenmiş olur ve o direnç veya destek o oranda zayıflamış olur demiştik. Her ne kadar YouTube'da bunun tam tersi söylemler çok olsa da bir dirence ne kadar çok temas alırsak o direnç o kadar güçlü olmuyor ne yazık ki. O temaslar o bölgedeki satıcıları temizlediği için zayıflamış bir direnç oluyor. Burada da buna benzer bir süreç takip etmiş durumdayız. Bakın 4 defa direnç bölgesi test edilirken desteğin sadece 2 defa test edildiğini ve bu bölgeden gelen alımların da bakın ne kadar güçlü olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla artık güçsüz bir direncimiz var. Önümüzdeki hafta bu direncin üstünde kalmayı başarabilirse gümüş, buradan güçlü alımların gelebileceğini söyleriz. Ancak gene burada 25-26 önemli bir direnç bölgemiz olacak. Bu aynı zamanda bakın şu filama formasyonunun direnç bölgesi. Dolayısıyla minimum bir 25-26'ların üstünde hareketleri görüyor olmamız gerekir. Sonrasında ise minimum bakın şu üçgen formasyonunun hedefi gündeme gelecek. Bu da 30 dolarlar olur. Bu pandemi sürecinde gördüğümüz tepe bölgeye doğru güçlü alımlar takip ediyor olacağız. Ancak her zaman ne diyoruz? Teknik analiz bizim sermayemizi korumak için elimizdeki en büyük silahımız. Bunu da nasıl sağlıyoruz? Hafta içi düşük zaman dilimlerinde yakın stop seviyeleriyle beklenmedik dönüşlerden kendimizi koruyarak sağlıyoruz. O nedenle evet şu an bir 30 dolar beklentimiz var minimum, fakat hafta içi düşük zaman dilimlerinde yaptığımız analizleri de takip etmenizi tavsiye ederim. Her ne kadar uzun vadeli yatırımcı olsanız da beklenmedik dönüşlerden kendimizi koruyabilmemiz çok çok önemli. Buradan ons altına geçecek olursak, ons altında da bakın şu yükseliş sürecinin %38.2 düzeltmesini yaptık ve tekrar geri dönmüş durumdayız. Burada hafta içi analizlerde 2002-2009 direncinden bahsetmiştik. Şu an için bu direnci fiyatlamış durumda. Önümüzdeki hafta 2009'ların üstünde kalıcı olduğumuz takdirde minimum yukarıda 2080-2035'lere doğru bir hareket gelecektir. Burada 2080'lerin üstüne ons altın atacak olursa da bakın şurada bir fincan kulp formasyonunu andıran bir süreç var. Tam aslında bir fincan kulp diyemeyiz buna. Ancak bu tarz bir fiyatlamanın gelmeyeceği anlamına gelmez. 2080 üstüne attığımızda minimum yukarıda 2350'lere doğru bir hareket beklentisine girebiliriz. Bu da şuradaki son kulp yüksekliği kadar bir yükseliş anlamına gelecek. O nedenle altında da önemli bölgelere geldik. Ancak tekrar şunu hatırlatmak istiyorum. Ons gümüş yükselişlerini sürdüremiyorsa altının da yükselişleri geçici olacaktır. O nedenle altın yatırımcısı mutlaka gümüş grafiğini de yakından takip etmeli. Bunu da aslında en iyi altın gümüş rasyosundan yapabiliyoruz. Burada bir ara destek bölgesi olarak 80-65-79-37'yi takip ediyor olacağız. Bunun da altında bakın şu destek bölgemiz var. Şu yatay bandın desteği 78-60-77-36 bölgesi önemli olacak. Bu desteklerin kırılması gümüşün güçlenerek yükselişe başladığı bir süreci gösterir. Aynı zamanda bakın şunu da bir göstermek istiyorum size. Gümüşe 2011 tepesinden baktığımızda şu son yükselişler %61.8 seviyesine kadar ulaşabilmiş durumda. Dolayısıyla gümüş daha henüz sadece bir tepki verebilmiş durumda şu son düşüşün. Ancak altına dönüp baktığımızda altının 2011 tepesinin üstünde fiyatladığını görüyoruz. Dolayısıyla gümüşün artık çok daha güçlü hareketler yapması gerekiyor. Burada 30 doların
doların üstündeki hareketler çok sert alımları getirebilir ve 50 dolarlara doğru hareketi tetikleyebilir. Zaten gümüş bu hareketi yapamazsa altının da çok fazla gidebileceği bir yer yok demektir. O nedenle önümüzdeki süreçte gümüş grafiği çok kritik, çok önemli olacak. Şimdi buradan gelelim platin grafiğine ve size neden bu platini bugün anlatmaya başladığımı bir tarif etmek istiyorum. Burada da bakın şu son düşüşünün %61.8 seviyesini geri aldı ve tekrar satışa döndü. Fakat burada şu pandemi sürecini bir değerlendirelim istiyorum sizinle. Bakın pandemi düşüşünden sonra gelen yükselişler Ağustos ayında pandemi öncesi seviyelerine anca ulaşabilirken dönüp gümüşün grafiğine baktığımızda gene Ağustos ayında bakın pandemi sürecinde oluşan tepeyi kırarak 19-20 dolar direncini kırarak 30 dolarlara doğru bir yükseliş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Fakat bu hareket bakın platinde gerçekleşmiyor. Gümüş 30 dolar hedefinden satışlar almaya başladığında platin ancak pandemi öncesinde oluşan tepeden satışlar almaya başlıyor ve gümüş ve altın o yatay sürecine girdiğinde platin ancak o yükselişini gerçekleştirebiliyor ve pandemi sonrası tepesini Şubat ayında 2021 Şubat ayında gerçekleştiriyor. Kısacası burada şunu söyleyebiliyoruz. Dünyadaki kurumsal yatırımcı dediğimiz yatırımcılar kimdir bunlar? Çin'den Amerika'ya emeklilik fonları, yatırım fonları, bankalar, merkez bankaları öncelikle altın ve gümüşü alıp belli bir yükselişi gerçekleştiriyorlar. Bu süreç içerisinde platini zayıf tutarak altın ve gümüş o hedeflerine ulaştıktan sonra dönüp platini alıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte altın ve gümüşün yükselişine katılmayan bir platin görebiliriz. Ancak bu bizim için altın ve gümüş yatırımcısı için oldukça güzel fırsatlar barındırıyor olacak. Burada pandemi sürecinde de gördüğümüz gibi altın ve gümüşün yükselişini aldıktan sonra dönüp platini alarak bakın şu son yükselişi de gene yakalama fırsatımız olacak. O nedenle altın ve gümüş yatırımcısı analizlerine mutlaka platini de dahil etmeli. Burada da bakın gene 2022 dibine oldukça yakın fiyatlayan bir platin görüyoruz. Gümüşe dönüp baktığımızda 2022'deki tepelerine yakın bir yerde fiyatlıyor. Gene altında da benzer bir durum söz konusu. Bu pandemi sürecinde yaşanana benzer bir durum var. Platin güçsüz tutuluyor. Altın ve gümüş güçlü alımlarla devam edecek. O yükselişler tamamlandıktan sonra, hedeflere ulaşıldıktan sonra dönüp platini almak karımıza çok ciddi anlamda arttıracaktır. O nedenle altın gümüş yatırımcısı platini de mutlaka yakından takip etmeli önümüzdeki süreçte. Burada da bakın şu son düşüşün %38.2'sini geri almış durumdayız. Burada yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için yani şu düşüşün tepkisinden daha güçlü alımların geldiğini söyleyebilmemiz için 1040 üstü hareketler görmemiz gerekecek. Ancak dediğim gibi bu süreçte ben altın ve gümüşün o yükselişine katılamayan, baskılanan bir platin takip edeceğimizi düşünüyorum. Sonrasında ancak altın ve gümüş yükselişini tamamladıktan sonra platinde de güçlü yükselişler gelecektir. Bu süreci de gene düşük zaman dilimlerinden takip ediyor olacağız. Evet, kısaca altın, gümüş ve hatta platinden bugünlük bu kadar diyelim. Pazartesi daha düşük zaman dilimlerinde daha detaylı analizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.